Nazi tıbbi deneyleri, insanlık dışı bilimin karanlık yüzü. Bugün tarihin en korkunç ve etik dışı bilimsel deneylerinden birine, Nazi Almanya'sında gerçekleştirilen tıbbi deneylere odaklanacağız. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi doktorları bilim adına akıl almaz deneyler yaptılar ve bu süreçte binlerce insanı kurban ettiler. Ancak bu deneylerin ardındaki gerçekler günümüzde bile tartışılmaya devam ediyor. Bu deneyler sadece geçmişte mi kaldı yoksa günümüz tıbbında hala izleri sürüyor mu? Nazi rejimi saf ırkı yaratma ve askeri avantaj sağlama amacıyla tıbbi deneyleri büyük bir gizlilik içinde yürütüyordu. Deneyler genellikle toplama kamplarında tutsak edilen insanlara karşı gerçekleştirildi. Yahudiler, Romanlar, eşcinseller, zihinsel engelliler ve Sovyet savaş esirleri bu korkunç deneylerin başlıca kurbanlarıydı. Bu deneylerin 3 ana amacı vardı. Nazi askerlerini savaş koşullarına daha dayanıklı hale getirmek, hastalıklara ve biyolojik silahlara karşı etkili tedaviler geliştirmek, ırk teorilerine bilimsel bir temel kazandırmaya çalışmak. Bu deneylerin en bilinen ismi Dr. Joseph Mengele, namı diğer ölüm meleğiydi. Mengele, Auschwitz toplama kampında özellikle ikizler üzerine korkunç deneyler yaptı. Onun amacı genetik araştırmalar yaparak üstün Alman ırkını daha iyi anlamaktı. İkizleri karşılaştırmak için birine hastalık enjekte edip diğerini gözlemlemek, göz rengini değiştirme deneyleri kapsamında çocukların gözlerine kimyasal enjekte etmek, organları çıkarmadan önce mahkumları canlı tutarak vücut direncini incelemek gibi acımasız testler yaptı. Bunların yanı sıra Mengele bazı mahkumları aşırı dozda morfinle uyuşturarak canlı otopsiler gerçekleştirdi. Deneylerde kullanılan çocuklar genellikle kısa bir süre sonra öldürülerek detaylı bir şekilde incelendi. Mengele'nin elinden kurtulabilenler bile ağır fiziksel ve psikolojik travmalar yaşamak zorunda kaldı. Onun vahşeti 2. Dünya Savaşı'nın en karanlık sayfalarından biri olarak tarihe geçti. Naziler savaş sırasında askerlerini aşırı soğuk hava koşullarında nasıl koruyabileceklerini anlamak için hipotermi deneyleri gerçekleştirdi. Özellikle SS birlikleri bu deneyleri askeri stratejilerin bir parçası olarak destekledi. Mahkumlar saatlerce buzlu suda bekletildi ve iç organların tepkileri gözlemlendi. Deneklerin vücut sıcaklığı ölüm sınırına gelene kadar takip edildi. Isınma yöntemleri test edilerek hangi tekniklerin askerleri hayatta tutabileceği araştırıldı. Bu deneylerin sonucunda birçok mahkum hayatını kaybetti veya kalıcı beyin hasarı yaşadı. Nazi bilim insanları elde ettikleri bilgileri askeri tıpta uygulamak istese de etik dışı doğası nedeniyle günümüzde bile büyük tartışmalara yol açıyor. Naziler savaşta kullanabilecekleri biyolojik silahları geliştirmek için insanları laboratuvar fareleri gibi kullanarak deneyler yaptılar. Zehirli gaz testleri, bakteriyolojik hastalık denemeleri ve radyasyon maruziyeti gibi çalışmalar binlerce insanın acı çekmesine ve ölümüne neden oldu. Sarin ve hardal gazı gibi kimyasallar kullanılarak insanların ne sürede öldüğü test edildi. Mahkumlara ölümcül hastalıklar bulaştırılarak bağışıklık sistemleri incelendi. Radyasyon deneylerinde mahkumlar yüksek dozda ışınlara maruz bırakıldı ve vücutlarındaki deformasyonlar gözlemlendi. Bu deneylerden elde edilen bilgilerin günümüzde bazı tıbbi araştırmalarda kullanıldığı öne sürülmektedir. Ancak etik tartışmalar nedeniyle bu bilgilerin kullanımı hala büyük bir soru işaretidir. Naziler sadece yetişkinler üzerinde değil, kadınlar ve çocuklar üzerinde de korkunç deneyler gerçekleştirdi. Hamile kadınlara düşük yapmalarını sağlayacak ilaçlar verildi. Bazı kadınlar kısırlaştırıldı ve çocuklar genetik deneylerde kullanıldı. Kadınlara yüksek dozda X-ray ışınları verilerek üreme organları zarar gördü. Yeni doğan bebekler çeşitli beslenme yöntemleriyle büyütülerek farklı gelişim süreçleri incelendi. Mahkumlar üzerine doğum kontrol ilaçları ve sterilizasyon yöntemleri denendi. Bu deneyler Nazi Almanyası'nın tıbbi etik kurallarını nasıl hiçe saydığının en büyük kanıtlarından biridir. Savaş sona erdiğinde bu deneyleri gerçekleştiren birçok Nazi bilim insanı yargılandı. Nürnberg Doktorları Mahkemesi'nde bu deneyleri yapan doktorlar insanlığa karşı suç işlemekten hüküm giydi. Ancak bazı bilim insanları adaletin önüne çıkarılmadan önce Batı istihbarat servisleri tarafından gizli operasyonlarla kaçırıldı. Özellikle ABD'nin Operasyon Paperclip adı verilen gizli programıyla birçok Nazi bilim insanı Amerikan hükümeti için çalışmaya devam etti. Bu program kapsamında Nazi bilim insanları ABD'ye getirildi ve roket bilimi, biyolojik savaş, zihin kontrolü ve tıbbi araştırmalarda görev aldı. Örneğin Nazi roket mühendisi Wernher von Braun, NASA'nın Saturn roketlerini tasarlayan ekibin başına geçti ve Ay'a insan gönderen Apollo programında kritik rol oynadı. Aynı şekilde kimyasal ve biyolojik silah araştırmalarında Nazi bilim insanlarının bilgileri kullanıldı. Bazıları CIA'nin gizli projelerinde hatta MK Ultra zihin kontrolleri deneylerinde rol almış olabilir mi?
Bu durum etik bir soruyu da beraberinde getiriyor. Bu kişilerin bilgileri insanlığa fayda sağladı mı, yoksa geçmişte yaptıkları korkunç deneylerin bir devamı mıydı? Bu korkunç deneylerden elde edilen bilgilerin modern tıp ve biyolojik araştırmalarda kullanılıp kullanılmadığı hala tartışmalı bir konu. Bazı araştırmacılar bu deneylerden elde edilen verilerin etik dışı olması nedeniyle yok edilmesi gerektiğini savunurken, bazıları ise tıbbi ilerleme adına kullanılabileceğini öne sürüyor. Bu korkunç deneylerin insanlığa hiçbir şekilde fayda sağlayamayacak kadar zalimce ve kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Bilim etik kuralların çiğnenmesiyle ilerleyemez ve ilerlememelidir. İnsan hayatını hiçe sayarak yapılan bu tür deneylerin sonuçları ne kadar büyük olursa olsun asla meşrulaştırılamaz. Geçmişte yapılan etik dışı her şey örnek olması adına yok edilmeli ve insanlığa karşı işlenen bu suçlar asla unutulmamalıdır. Bilgi uğruna insanlık onurunun yok sayılması bilimin amacına tamamen ters düşmektedir. Eğer daha fazla gizemli ve karanlık içeriğe ulaşmak istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü tarih ders alınmazsa tekerrür eder. Bilim ilerlemeli, ancak insanlık pahasına değil.